Yeni bir kızla tanıştım. Kültürü vesaire her şeyi çok iyi. Giyinmeyi biliyor, kitap okumayı seviyor, gezmeyi seviyor. Her şey çok güzel. Ama şöyle bir sıkıntı vardı ki bunu hiçbir zaman anlamlandıramamıştım. Arkadaş çevresi rezaletti. Etrafta nerede it kopuk diyebileceğin tip var. Gerçekten onun etrafında toplanmış. Sürekli beraber zaman geçiriyorlardı ki ilk başta bunu gerçekten de anlamlandıramadım ama daha sonra anladım ki kendisi de onlar gibiymiş. Yani bir insanın kültürlü olması vesaire onun ne kadar iyi bir insan olduğu ya da ne kadar zeki ya da ne kadar iyi alışkanlıklara sahip olduğunu belirlemiyor. Buradan şuraya varacağım. Etrafındaki 5 kişinin ortalamasının sözü gerçekten inanılmaz doğru. Sen etrafındaki zaman geçirdiğin arkadaşlarına göre yargılanıyorsun ve yargılanacaksın. Çünkü etrafındaki insanların vizyonu ne kadar genişse muhtemelen seninki de o kadar geniş olacak. Hemen küçük bir örnek daha vereyim. Geçen sene mezun yılımdı. Mezun yılımda dershanedeyiz ve sürekli kütüphanede ders çalışıyoruz. Birkaç tane arkadaşım var böyle. Aramızda sürekli rekabetin olduğu, sürekli birbirimizi ileriye ittirdiğimiz. Çünkü adam günde 400 soru çözüyor. Ben 450 çözmek için çabalıyorum. Hani 400'ü bir şekilde geçeyim, 500 yapayım. İşte 600 yapayım ki onu işte geçemeyeceği bir rekor koyayım falan. Sürekli bunlarla uğraşıyoruz birbirimizin etrafında. Geçen sene en azından böyleydi bizim senemiz. Aradan bir yıl geçti. Tekrardan gittim okula. Dershaneye daha doğrusu. Rehber hocamla görüştüm ve kadın bana şunu söyledi. Bu sene kütüphane bomboş. Bizim geçen sene yer ayırtmak için, yer tutmak için sabahın böyle 7'sinde falan kalkıp dershaneye gidiyorduk. Sırf kitaplarımızı koyalım da yer tutalım diye. Bu sene bomboşmuş. Hiçbir rekabet yok. Hiç kimse birbirini ateşlemiyor. Hiç kimse birbiri arasında rekabet oluşturmuyor. Ki arkadaşlık demek sadece rekabet değildir ama bu gerçekten de en güzel örneklerinden bir tanesi. Birbirine layık arkadaş olduğunu gösterebilmek. Ya düşünsene etrafındaki herkes oyunlardan bahsederken sen nasıl ortalamanı yüksek tutmaktan bahsedeceksin ki? Ya da etrafındaki herkes oyunlardan, evde kalmaktan, başka bağımlılıklardan bahsederken sen nasıl dışarı çıkıp gezmekten, spor yapmaktan ya da olumlu şeylerden bahsedeceksin? İkisi aynı anda olmaz demiyorum. Ama burada demek istediğim şey arkadaş grubun neyden bahsediyorsa muhtemelen sen de daha çok ona ilgi duyuyorsundur. Ve etrafındaki herkes olumsuz şeylere ilgi duyuyorsa sen de muhtemelen onlara ilgi duyacaksın. Yani şöyle düşün. Etrafındaki 4 kişi de spora gidiyor ve düzenli olarak sporcular. Sen burada spor yapmadan kalamazsın. Çok düşük bir ihtimal. Yani 1-2 yıl sonra hepsi çok güzel gözükecek ve sen muhtemelen o göbeğinle hala dolaşmaya devam edeceksin. Ki bu çok da kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü onlarla buluştuğun zaman da muhtemelen spordan bahsedecekler. Bugün ne yedin? İşte şeker tüketmiyorum. Yok işte kahve içiyorum ama sütsüz, zarsuz. Sen o sırada elinde moka ile beraber onu içiyor olacaksın. İlk maddemiz bununla ilgiliydi. Dışarıda başka insanlarla konuşurken bu adam benim arkadaşım, bu kız benim arkadaşım deyip göğsünü gere gere konuşamıyorsan, arkadaşlığından bahsettiğinde utanacağın birisi varsa hayatında niye arkadaşsın? İkinci madde zararlı alışkanlıklar. Ki bunu zaten sen de biliyorsun, ailen de söylüyor. Etrafından da sürekli duyduğun şeyler, sigara içme, alkol içme falan ama gerçekten sorunları ne bunun? Yani ilk başta çok fazla fark edemeyebilirsin. İşte bir taneden bir şey olmaz deyip başlayabilirsin ama bundan 3 yıl sonra, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra emin ol o gün onları içtiğin için özellikle sigaradan bahsediyorum burada. Hiçbir zaman mutlu olmayacaksın. İyi ki de denemişim ya işte deneyim oldu demeyeceksin. Şimdi sigaraya gelecek olursak dişlerini sarartıyor. Diş etlerine zarar veriyor. Akciğer kapasiteni azaltıyor. Hadi bak dişlerine gittin bir operasyon yaptırdın. Hastaneye gittin parasını verdin bastın bir şeyler oldu. Akciğerlerini değiştiremezsin. Yani 2 adım attıktan sonra yorulman hiçbir şekilde geri gelmeyecek. Sağlığın bu senin. Hiçbir şekilde sana kazandırdığı bir şey de yok. Bu havalı vesaire de değil sigara içmek. Gerçekten sigara içen insanlar dışarıdan çok aciz duruyor. Çünkü daha kendi ellerini ağzına götürmekten alıkoyamıyorlar. Elleri falan titriyor böyle. Sigara olmadığı zaman bir sinirlenmeye falan başlıyorlar. Gerçekten çok saçma bir bağımlılık. Ama nedense hala insanların çoğu tüketiyor. Alkolden ve uyuşturucudan bahsetmeye pek de gerek duymuyorum. Çünkü zaten kendi benliğini kaybediyorsun içtiğin zaman. En azından alkolün belli bir seviyesinin yukarısı gerçekten tehlikeli olabiliyor. Ki uyuşturucuya hiç değinmiyorum bile. Ama diğer bir sıkıntımız da cinsel içeriklerde ortaya çıkıyor. Şu an ekrana gelen tabloda görüyorsun. Sadece şundan bahsetmek istiyorum. Dopamin senin bir şey için uğraşmanı sağlayan hormon. Yani sen diyelim acıktın. Tabii gerçi insansız zekisin ama hadi bir fareden bahsedelim. Fare acıktı ve eğer hiçbir dopamin salgılanmazsa bu fare gidip yemek yemek istemez. Aklına gelmez. Dopamin tamamen acıktığın zaman senin içgüdülerin dolayısıyla gidip yemek yemeni sağlayan şey. Bir şey uğruna savaşmanı sağlıyor. Sana motivasyon veriyor. Grafikte dikkatini şuna çekeceğim. Kalın işaretli olana bak. Kalın çizgiyle çekilmiş olana. Cinsel içerik tükettikten sonra dopamin salınımı saatlerce devam ediyor. Uyuşturucuların dopamin seviyesi daha da yüksek olabilir vücutta salgılattığı ama en azından onlar saatler boyunca tekrardan alman için sana yalvarmıyor. Ya bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu bir düşün. Bir kere tükettikten sonra tekrar tüketmek istiyorsun sürekli. Çünkü dopamin salgılıyorsun. Bir saat sonra tekrar aklına geliyor. 2 saat sonra tekrar aklına geliyor.
Sigaradan, alkolden ve belki de uyuşturucudan bile daha kötü olabilecek bir şey. O yüzden bir sonrakine bu rezil alışkanlığını tekrarlamadan önce bir kez daha düşün. Ya da birkaç kez. Üçüncü madde disiplin sahibi olmak. Ortaokul, lise çağları, yani 20 yaşın öncesi, biraz daha ortaokul ve liseye hitap ediyor. Tam disiplin oluşturmak için kurulmuş yıllar gibi. Çünkü beynin her şeyi öğrenmeye açık ve o sırada oluşturduğun alışkanlıklar muhtemelen ömür boyu devam edecek. Kendi içinden bu eğitim sistemine çok fazla hakaret ediyor olabilirsin. Ama emin ol o kadar da kötü değil yani. En azından her zaman olumlu tarafından bakmaya çalış. Ben sınava 2 yıl hazırlandım ve bu köpek gibi ders çalıştım. 8 saat, 10 saat, 12 saat, 14 saat. Ve bunun sonunda kazandığım en büyük şey disiplin yeteneğiydi. Bunun için sınav senesini beklemene gerek yok. Öncesinde de kazanabilirsin. Ki mümkünse öncesine kazan. Yani sınıfı geçmek için oynama. En yüksek notu almak için oyna. Disiplin özelliği şu yüzden önemli. Üniversiteye geldiğinde de kullanıyorsun. Kendi kişisel hayatında da kullanıyorsun. Spor yaptığın zaman da diyetinde de her zaman her yer disiplin çok önemli. Ve bunu erken yaşta geliştirebilmek diğer insanlara karşı 5-0 falan önde olman demek. Madde 5. Kitap okumak. Yani bunu biraz daha aktif bir öğrenme sistemi geliştirmek olarak da düşünebilirsin ancak çağlar boyu, hatta yıllar, hatta bin yıllar boyunca sürekli bir şeyler yazılıyor ve açıkçası en büyük kaynaklarda genelde kitaplar da var, en büyük bilgiler ve şimdiye kadar roman dışında bir şey okumadıysan ya da çok da bir kitap okumadıysan 200 liraya kendi ilgilendiğin alanda alabileceğin bilgiler, 100 liraya alabileceğin o kitaplar gerçekten deli dehşet bilgi içeriyor. Ve dünyanın gerçekten de 2 katına, 3 katına, 5 katına çıkartıyor. Farklı şekilde bakmaya başlıyorsun her şeye. Şimdi bunlar sana biraz sıkıcı geliyor olabilir. Kitap okumak istemiyor olabilirsin ya da bir şeyler öğrenmek için çaba sarf etmek istemiyor olabilirsin. Daha çok gençsin çünkü. Ama farkında değilsin ki bu oluşturduğun alışkanlıklar ömür boyu devam edecek ve her zaman kendine çok gencim diyeceksin. Hiçbir şey değişmeyecek yani. Asıl bunun sıkıntılı yeri şurada başlıyor. Nöroplastisite denen bir şey var. Yani sen ömrün boyunca sürekli yeni nöronlar üretmiyorsun. Ortalama 25 yaşına kadar bu nöronları üretiyorsun ve beynin bu 25 yaşına kadar öğrenmeye istekli. Hatta öğrenmeye açık olur. Ortalama 25 yaşına kadar beyninde nöron üretebiliyorsun ve bu nöronlar bildiğin senin beyin hücresi. Ama 25 yaşından sonra artık beynin böyle işlemiyor. Yeni nöron üretmek istemiyor, hatta üretmiyor. Yani azıcık üretiyor ki dikkat edilebilir bir miktar bile değil. Ve artık nöron üretmediğin için eski olan nöronlarını değiştirmeye gidiyorsun. Artık beyninde ne gereksiz bir şey varsa onları değiştirip yeni bilgi yüklüyorsun ama bu da çok kolay bir süreç değil. Yani öğrenmeye açık değilsin. Öğrenmek için daha fazla çaba sarf etmen gerekiyor. Bu yüzden 20 yaşından önce aktif bir öğrenme alışkanlığı edinmek, en azından 25 yaşına kadar öğrenebildiğini öğren, sünger gibi her şeyi çek. Ondan sonra yine okumaya etmeye devam edersin ama eskisi kadar hızlı öğrenmeyeceksin zaten. Hazır önünde bu kadar uzun bir süre varken bunu dikkatli bir şekilde değerlendir. Madde 5. Hatalarından ders çıkarmak. İnsanlar sürekli test çözüyor, sürekli yanlışlarını kontrol etmeye çalışıyor ama asıl sıkıntı okuldaki yanlışların olmuyor. Yani sen onu 1 yıl 2 yıl çözeceksin o testleri. Daha uzun bir sürede değil. Yani üniversitede falan da yaparsın bunları ama hayatın boyunca yaptığın hatalardan ders çıkarman lazım. Yani benim bir insanla ilişkim bitti. Bir arkadaşın olabilir, romantik bir ilişki olabilir ama bu ilişki niye bitti? Sürekli karşı tarafı suçlamadan önce biraz da kendine bakman lazım. Tamam bu insanın böyle böyle yanlışları olabilir ama ben de bu ilişkide yanlış ne yaptım? Kendimi nasıl geliştirebilirim ki bir sonraki ilişkimde böyle sıkıntılar yaşamayayım? İnsanlar genelde bu tarz şeylere kapalıdır çünkü kendilerine kondurmak istemiyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Hayatın acı gerçekleri. Eğer bir ilişki bittiyse emin ol tek taraflı bir hata yoktur ki sadece ilişki olmak zorunda da değil. Şimdi sabah 7'de kalkman gerekiyordu ama kalkamadın mı? Niye? Dün gece geç mi yattın? Neden? Telefona mı fazla bakmakla meşgulün? O zaman bir saat öncesinde kapatmayı dene. Ya da çok mu stresliydin? O zaman bir günlük tutmaya çalış. Bir duygularını yaz. Hislerini aktar. Belki daha iyi bir uyku çekersin. Hayatının her noktasında neyi değiştirmek istiyorsan, nerede hatan olduğunu düşünüyorsan gidip bunlar üzerine çalış. Madde 6. Burada biraz daha eğlenceli kısımlara geliyoruz. Gezip tozmak. Hayatla alakalı biraz daha deneyimin olması. Yani yarın öbür gün arkadaşlarına dışarı çıktığı zaman işte bugün hangi kafeye gidelim ya da bugün nerede buluşalım dediklerinde sürekli diğer insanlardan bir şey söylemesini bekleme. Kendi fikirlerin de olsun. Kendi isteklerin de olsun. Bunlar doğrultusunda da ilerle. Ki burada yapabileceğin şey de sürekli arkadaşlarına aynı kafede buluşmak yerine biraz da farklı yerlere gitmek, farklı yerler gezmek. Müze olur, tiyatro olur, dediğim gibi kafe olur ya da canlı müzik içeren bir yere katılırsın. Çok hoşuna gider. Yarın öbür gün başka arkadaşlarına bunu paylaşırsın. Ya da gidersin bir stand-up gösterisine katılırsın ve yarın öbür gün anlatacağın bir deneyimin olur. Genç yaşlarda bu tarz deneyimlerin olması ileriki yaşlarda aldığın deneyimlerin kalitesini de arttırıyor. Çünkü artık neyi sevip sevmediğini biliyorsun. İşte bu stand-upçı güzeldi, bu kötüydü, buna gidelim, buna gitmeyelim, ben bunu seviyorum, sevmiyorum. İleriki hayatında gerçekten şekillendirebilecek olaylar. Son maddeye geldik ve bence işlerindeki en önemlisi de bu. Alışkanlıkların seni sen yapan şeylerdir. Yani dişlerini nasıl fırçalıyorsun? Arkadaşlarınla en çok nerede buluşuyorsun? En sevdiğin kahve türü ne? Bunların hepsi alışkanlık. Ve gerçekten mikro boyutta düşündüğün zaman, her şeyi en küçük ayrıntısına kadar düşündüğün zaman her şey bir alışkanlıkların bütünü. Seni sen yapan şey alışkanlıkların. Bu yüzden onları en küçük ayrıntısına kadar değiştirmeye çalışmak. Her konuda değiştiremeyebilirsin.
İnsansın, makine değilsin. Ancak en azından kötü bulduğun, gerçekten seni rahatsız eden alışkanlıklarını değiştirmeye çalışmak özellikle erken yaşta çok kolay. Bu maddeyi genel bir öneri videosuna da koyabilirdim ama 20 yaş ve öncesi alışkanlıklar için en kritik olduğu dönem. Çünkü 7'sine nasılsa 70'inde de odur anlayışı var ya, gerçekten doğru. Sen alışkanlıklarını genç yaşta sağlam tut ki ilerleyen yaşlarda bunlar daha da çok sağlamlaşmadan önlerini kesebil. Ya da olumlu alışkanlıklarını erken yaşta sağlamlaştırmaya başla ki 20'ne geldiğinde, 30'una, 40'ına, 50'ne geldiğin zaman elle tutulur, gözle görülür gerçekten sağlıklı alışkanlıkların olsun. Bu videoya tıkladıysan muhtemelen hayatında bir şeyleri değiştirmek istediğin için ya da birisinden öneri almak istediğin için tıkladın. O yüzden şimdi senden küçük bir ricam var. Eline bir kalem ve bir kağıt al ve oraya değiştirmek istediğin 3 tane alışkanlığını yaz. Muhtemelen şimdiye kadar çok fazla plan program yaptın ama birçoğuna uymadın çünkü insanlar bir miktar böyledir. O yüzden şimdi yapman gereken şey şu. O yazacağın ya da yazdığın 3 maddeyi daha küçük parçalara ayır. Gerçekten ben bu alışkanlığımı değiştirmek için ne yapabilirim? Bu videodan benlik bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.